Herkese merhabalar. Bu videoda tarihin gizemli sayfalarından bir olayı irdeleyeceğiz. Bu öyle bir olay ki günümüzde bile hala gizemi çözülememiş, araştırmacıların hakkında fikir ayrılıklarına düşmesine yol açmıştır. Günümüzden bir asır önce gerçekleşen bu olayın asıl sebebini, o zamanki etkilerini ve sonucunu ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Tunguska olayı 30 Haziran 1908 tarihinde sabah saat yaklaşık 7:45 sularında Sibirya'nın orta kesimlerindeki Podkamennaya Tunguska Irmağı yakınlarında oluşan büyük gök patlamasının adıdır. Yani öyle olduğu sanılıyor. Patlama 10 ila 15 megatonluk bir dinamit kütlesinin patlamasına eşdeğerdi. Kesin olmayan verilere göre patlamanın nedeninin bir kuyruklu yıldız parçasının ya da asteroidin havada patlaması olduğu sanılmaktadır. Cismin atmosfere yaklaşık 100.000 km/saat hızla girdiği ve ağırlığının 100.000 ila 1 milyon ton arasında olduğu varsayılmaktadır. Peki bu korkunç patlamanın asıl sebebi neydi? Patlama bölgesi ilk olarak Rus bilim adamı Leonid Alexeyevich Kulik tarafından 1927 ile 1930 yılları arasında incelendi. Olayı uzaktan gözleyenler önce bir ateş topu gördüklerini ve ardından yer sarsıntısıyla birlikte güçlü sıcak rüzgarların oluştuğunu söylediler. Avrupa'daki sismograflar patlamanın neden olduğu sismik dalgaları saptayabildiler. Patlamanın alevleri yaklaşık 800 kilometre uzaktan görülmüştü. Cisim atmosferde buharlaştığından çevreye çeşitli gazlar yayılmış ve olaydan belli bir süre sonra bile Sibirya ve Avrupa'da geceleri gökyüzünün parlak bir renk almasına neden olmuştur. 30 Haziran 1908'de sabah 7'den hemen sonra Orta Rusya'daki Stony Tunguska Nehri yakınında kayıtlı tarihteki en büyük patlamalardan biri meydana geldi. Gizemli patlama Tunguska olayı olarak tanındı. Patlamadan sonra bir ateş dalgası gökyüzünü ikiye böldü. Köylüler olayı gözlerinde dünyanın sonu olarak tanımladılar. Sadece bir dakika içinde tüm Tunguska ormanı alevlendi. Böylesine büyük bir yangını durdurmak imkansızdı. Tüm yerel sakinler ormandan ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü yangın Pasifik Okyanusu'ndan gelen güçlü rüzgarlar nedeniyle yoğunlaşmaya devam ediyordu. Yangın yaklaşık 3 gün sürdü. Olaydan sonra kül olan evlerine dönen yerliler manzarayı yeryüzünde cehennem olarak nitelendirdi. Patlama bu gezegende patlayan en büyük patlama olsa bile çok uzak bir yerdeydi. Bu yüzden insanların bu olayı duyması uzun bir zaman alacaktı. Hiçbir darbe krateri bulunmamasına rağmen patlamanın bir meteordan kaynaklandığına inanılıyor. Meteorun havada 4,8 ila 9,6 kilometre yukarıda patladığı düşünülüyor. Çarpma krateri olmasa bile toprağın tahribatı çok büyüktü. 80 milyon ağacı içeren yaklaşık 1287 kilometre kare orman adeta dümdüz olmuştu. Kuvvet o kadar büyüktü ki ağaçlar yere dairesel bir şekilde savrulmuş, kabukları ve dalları kopmuştu. Bölgeye bir keşif gezisi 1921 yılına kadar gerçekleşmedi. Ancak sert Sibirya koşulları ekibin patlama alanına ulaşmasına izin vermedi. Patlamadan 19 yıl sonra 1927 yılında bir keşif gezisi patlamanın sıfır noktasına ulaşmasını sağladı. Araştırmacılar dikkat çekici bir şey keşfettiler. Ağaçlar patlamanın merkez üssünden dairesel bir şekilde uzaklaşırken merkez üssündeki ağaçlar hiçbir şey olmamış gibi hala dimdik duruyordu. Şaşırtıcı bir şekilde patlamada birinin öldüğüne dair hiçbir kanıt yoktu. Tunguska olayının nedeni hakkında en yaygın olarak kabul gören teori, yaklaşık 37 metre genişlikte olan bir asteroidin saatte yaklaşık 53.900 km hızla dünya atmosferine girmesi nedeniyle meydana geldiğidir. Çevresindeki havayı 24.700 santigrat derece kadar ısıttı ve ürettiği muazzam basınç ve ısı nedeniyle
bölündüğüne ve yaklaşık 8500 metrede patladığına inanılıyor. Olay sırasında 80 milyondan fazla ağaç yakıldı ve 2000 kilometre yarıçapındaki her şeyi düzleştirdi. Patlamanın neden olduğu hasara dayanarak bilim adamları 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasından 1000 kat daha güçlü olduğunu tahmin ediyorlar. Size daha doğru bir karşılaştırma sunmak için Hiroşima'ya atılan atom bombası sadece 15 kiloton TNT içerirken Tunguska'da meydana gelen patlama yaklaşık 10 megaton TNT gücüne sahipti. Avrupa'daki meteoroloji istasyonları patlamadan kaynaklanan sismik ve atmosferik dalgaları bile kaydettiler. Binlerce kilometre ötede gözlemlenen doğa olayları da vardı. Avrupa ve Asya'da patlamanın ardından birkaç gün gece gökyüzü aydınlatıldı, bulutlar parladı ve gökyüzü sarıya döndü. 1921'de olayın gerçekleşmesinden bu yana 13 yıl sonra Sovyet bilim adamları patlamayı araştırmak için yola çıktılar. Bu zamana kadar yerel sakinler patlamayı sık sık çok fazla TNT kullanan altın madencileri üzerinde suçlamışlardı. Ancak bu noktada hiç kimse böyle bir patlamaya neden olmak için ellerinde çok fazla TNT'ye sahip değildi. Bilim adamları bunun bir meteor olduğundan emindiler. Bu yüzden demir ve diğer mineralleri aradılar. Sahada herhangi bir kraterin bulunamaması bunun nasıl olabileceğine dair çeşitli teorilerin üretilmesine yol açtı. Bir uzay kayasının havada patladığı teorisi 1927'deki keşif ekibinin yere çarpan kaya parçalarından oluşan küçük kraterler olarak yorumladıkları küçük çukurlar bulmasıyla desteklendi. Alternatif bir teori, bir kuyruklu yıldızın bölgeye çarpması ve kuyruklu yıldızların buzdan oluşması nedeniyle buharlaşması ve geride hiçbir iz bırakmamasıydı. Ancak bunun için herhangi bir kanıt bulunamadı. Patlama gerçekleştiği sırada bölgeye 60 kilometre uzaklıkta olan yerli halktan Semenov adlı bir şahıs konu hakkında şunları söyledi. Kahvaltı zamanı evimin verandasında oturuyordum ve yüzüm kuzeye dönüktü. Tunguska yolunun olduğu taraftan bir anda kulakları sağır edici bir ses geldi, gökyüzü ikiye yarıldı ve ormanın üzerinde alevler yükselmeye başladı. Gökyüzündeki yarık gittikçe büyüyor, kuzeyde kalan her yer yanıyordu. Sıcaklık dayanılmaz hale gelmişti. Sanki üzerimdeki gömlek alev alev yanıyordu. Gömleğimi parçalayıp atmayı düşündüğüm sırada ise gökyüzündeki yarık kapanmaya başladı. Tekrar güçlü bir gürültü duydum ve birkaç metre geriye uçtum. O anda duyularımı kaybetmiştim. Neyse ki eşim evden fırladı ve beni içeriye götürdü. Zarar gören evimin içinde başımı ellerimin arasına alarak yere uzandım. Olayla ilgili açıklanamayan birkaç gizem vardı. Bazı soruların cevaplarını olaydan tam 111 yıl sonra yapılan bir araştırma açıklayabilir. Şubat 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde atmosferde bir meteor patladı ve 1000'den fazla kişinin yaralanmasına sebep oldu. Bu patlama videoya kaydedildi ve araştırmacılar patlamanın büyüklüğünü, hareketini ve hızını tahmin etmek için görüntüleri kullandılar. Bilgisayar modelleme uzmanları bu verileri aldı ve Tunguska etkinliğine uyguladı. Etkinliğin buzlu olandan ziyade taşlı bir meteordan kaynaklandığı ve bunun 50 ila 80 metre arasında olması gerektiğini keşfettiler. Asteroid atmosfere saatte yaklaşık 55.000 kilometre hızla girdi ve yüzeyden 10 ila 15 kilometre yükseklikte patladı. Bu yüzden herhangi bir etki krateri veya parçası bulunamadı. Yıllar geçti ve bugün bile bu kadar uzun sürenin ardından bu olayın yıkıcı etkileri açıkça görülebilir ve gerçekleri araştıran herkes için etkileyici bir meydan okumayı temsil ediyor. Yerdeki kaya eksikliği ve bir çarpma kraterinin yokluğu hakkında başka ilginç teoriler de var. Bir teori, bilinmeyen bir kökene sahip uzaylıların neden olduğu nükleer bir patlama olduğu, başka bir teori, küçük bir kara deliğin dünya ile çarpıştığını öne sürüyor ve başka bir teori ise atmosferde patlayan sıcak gazları serbest bırakan bir yeraltı patlamasından kaynaklandığını söylüyor.
Hatta belki size ilginç gelecektir. Bu patlamaya o zamanlar elektriğin kablosuz olarak iletilmesi üzerine deneyler yapan Nikola Tesla'nın neden olduğu bile iddialar arasında. Daha önce de söylediğim gibi henüz patlamayı açıklayan kesin bir kanıt mevcut değil. Ancak havada patlayan bir göktaşı teorisi hala en yaygın inançlardan birisi. Daha fazla kanıt ortaya çıkana kadar Tunguska olayı tarihin gizemli sayfalarındaki yerini koruyacak. Son olarak videoyu beğendiyseniz ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup bana destek olmayı unutmayın.